Sayın bayanlar, baylar, sevgili arkadaşlar, hepiniz Hipokrat TV kanalına hoş geldiniz. Ben radyoloji uzmanı Doktor Ersan Alp Özbalcı. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi hemen önce şunu söylemek istiyorum. Pandemi dönemi hepimizin bildiği, hepimizin hayatını son derece çok etkileyen bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra bir seneye ulaşacak. Tahminen de bir yıl daha bu şekilde süreç devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi bu doktor da YouTube'da bir video yayınlıyor. Sakal tıraşı bile olmamış. Bu tabii ki sakal tıraşı olabiliyoruz. Olmamamın da bir sebebi var. Pandemi döneminde özellikle acil servislerde çok yoğun şekilde çalışan ve çok yorulan meslektaşlarıma buradan saygılarımı iletiyorum ve bu bakımsız halimle aslında onların ne kadar yorulduğuna bir gönderme yapmaya çalışıyorum. Evet efendim, şimdi videomuzun başlığı eyvah korona oldum. Yani öyle bir şey seçtim ben. Şimdi efendim ben Bakırköy'de serbest radyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Çok radyoloji uzmanı yaptığı gibi dışarıdan da biz teleradyoloji adını verdiğimiz film okuma işimiz var. Bu işi de yapıyoruz. Türkiye'deki birçok pandemi hastanesinden tomografiler okuyorum. Yani günde ortalama 100-150 tane tomografi okuduğumu söyleyebilirim. Bunların çoğunluğu tabii ki toraks tomografisi. Çok üzülerek bazı gözlemlerim var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum ve aslında uyarmak istiyorum sizleri. Efendim, eyvah korona mı oldum? Yani başınız ağrıyor. Hafif ateşiniz çıkıyor. Biraz öksürüyorsunuz. Biraz halsizlik yaşıyorsunuz. Eyvah korona mı oldum? Koştur koştur pandemi hastanesine gidiyorsunuz. Arkadaşlar çok yanlış yapıyorsunuz. Bununla ilgili daha önce de videolar çektim. İşte Covid-19 ve akciğer tomografisi ilk çektiğim video. Sonra korona moralinizi bozmasın. Buralarda hep aynı şeyleri vurguladım. Tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi bir baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik bu gibi yani gribal enfeksiyon şikayetleriyle pandemi hastanelerine koşturmayınız. Korona olmuş olabilirsiniz ama muhtemelen de değilsiniz korona. Ve pandemi hastanelerinde korona kapma ihtimaliniz bir kere çok yüksek. Bu bir. İkincisi, pandemi hastanesine gittiğiniz zaman başvurduğunuz doktor arkadaşım acil servis çok yoğun. Sizi yeteri kadar dinleyemeden, sizi yeteri kadar muayene edemeden çaresizlikten akciğer tomografisi istiyor. Üzülerek görüyorum. Gördüğüm tomografilerde genç nüfus yani 20-40 yaş arası diyeyim, 20-40 yaş arası hatta 18-40 yaş arası çoğunlukla çekilen tomografilerdeki yaş grubu. Bakın çok önemli bir sağlık sorunundan bahsediyorum size. Önünüzde çok uzun yıllar var. Hayatınızda ileride yaşayacaksınız. Bakın akciğer tomografisi radyasyon içeren bir tetkik. Yani sizin basit endişeleriniz, korkularınız yüzünden bu tetkiki çektiriyorsunuz. Bakın radyasyon yükü alıyorsunuz. Birileri bu çekilen bu akciğer tomografilerinden dolayı kim olduğunu bilmiyoruz. Piyango kime vuracak bilmiyoruz. Bir takım kanserlerle karşılaşacak yıllar içerisinde. Kendinizi korumayı unutmayın. Yok yere akciğer tomografisi çektirmeyin. Hekim arkadaşım mecburen size akciğer tomografisi istiyor. İstemek zorunda. Çaresi yok. Başka çaresi yok. En doğrusunu yapıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Peki ne yapacağız? Ben acaba korona mı oldum? Eyvah. Arkadaşlar, koronavirüsüyle karşılaşan, tanı almış, yani klinik bulguları olan hasta grubunun %2'si falan hayatını kaybediyor. Ki bunların çoğunluğu yaşlılarımız maalesef ki ve yandaş hastalığı olan grup. Peki koronavirüsüyle karşılaşıp semptom geliştirmeyen yani kliniği olmayan grup ne kadar? Çok net bilinmese de semptom geliştirenlerden 4-5 kat fazla olduğu düşünülüyor. Kaba bir hesap yaparsak koronavirüsüyle karşılaşan insanların %2'si, %3'ü, hadi bilemediniz %4'ü risk taşıyor ciddi hastalık açısından. Yani siz korona olduğunuzu düşünüyorsanız, yani öksürüyorsunuz, birazcık başınız ağrıyor, hafif ateşiniz var. Pandemi hastanesine gideyim, bana tedavi başlasın. Arkadaşlar kocaman bir parantez açıyorum. Koronavirüs hastalığının kanıtlanmış bir tedavisi yok. Yapılan tedaviler semptomatik tedavi diyoruz biz. Şikayetlere yönelik destek tedavisi. Tedavi protokolleri ülkeler arasında değişiklik göstermekte ve yine de değişiyor. Yani bundan 3 ay önce, 5 ay önce ülkemizde yapılan tedavi protokolüyle bugünkü tedavi protokolü arasında fark var. Bu neden? Çok fazla bilgimiz olmadığı için bu konuda. Yani siz koronasınız diyelim ki ve hafif geçiriyorsunuz. Asemptomatik bile yani şikayetsiz bile değilsiniz. Hafif geçiriyorsunuz. Gittiniz PCR testi yapıp burnun arkasından sürüldü alındı. Pozitif çıktı. Akciğer çekildi. Onda da biraz bulgular var. Peki ilaç almazsanız ne olur? Ben size söyleyeyim. Çok büyük ihtimalle hiçbir şey olmaz. Peki ben hastaneye gitmeseydim, evimde istirahat etseydim, kendimi izole etseydim, kendimi koronaymış gibi düşünseydim ne olurdu? Çok büyük ihtimalle yine iyileşecektim. Yani ben ısrarla üstüne basarak söylüyorum. Özellikle genç arkadaşlarıma. Korona mı oldum acaba? Eyvah. Bunda hiç korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Hayatınızı zehir etmeyin. Moralinizi bozmayın. Gelip geçecek bu günler. Gidip boş yere akciğer tomografileri çektirmeyin. Çektirdiğiniz akciğer tomografileri sizlerde bir radyasyon yüküne sebep oluyor. Aralarınızdan bazıları çekilen bu akciğer tomografileri yüzünden ileriki yıllarda bir takım kanserlerle karşılaşacak. Kime olacak?
Kimi vuracak bu? Kimi yakalayacak? Hiç kimse bunun için bir şey söyleyemez. Bu yüzden kendinizi bu konuda korumalısınız. Hekim arkadaşlarımız dediğim gibi tekrar ediyorum mecburen sizden akciğer tomografisi istiyorlar. Ama inanın bana gördüğüm tomografilerde korona bulgusu %1, %2. Korkunç bir şey bu. Yani 100 tane akciğer tomografisi çekiliyor. 99 kişi tamamen normal çıkıyor. Gidip oraya baksam ben onların hepsi kendinin korona olduğunu düşünüyor. Ateşim var diyor, başım ağrıyor diyor, halsizliğim var diyor. Tekrar ediyorum tavsiyem şu. Gerçekten ciddi bir nefes alıp verme güçlüğü yaşamadığınız sürece hastaneye gitmenize gerek yok. Unutmayın. Hastaneden korona kapmanız, sokaktan korona kapmanızdan çok daha kolay. Efendim şimdi videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemek istiyorsanız katıl butonuna takılarak seçeneklerden birini seçmenizi tavsiye ederim. Burada sağlık profesyoneli olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Hipokrat TV kanalı güçlü bir kanal. Bu kanalda videonuzun yayınlanmasını istiyorsanız bize kanalın mail adresi kanalda yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. İstanbul'daki arkadaşlarımız için söylüyorum. Biz de size ilk fırsatta iletişime geçip elimizden gelen yardımı yapacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.